Merhaba arkadaşlar. Kerametvari hayatları olan meczup insanların yaşamlarından kısa kısa bizi etkileyen kesitlerle devam ediyoruz. Şimdi bahsedeceğim kişi Kadı Delisi Mehmet Efendi isminde bir zat. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar kaynaklarda çok şey olduğu söyleniyor. Birçok insan gibi bunun da hayatında çok fazla keramet olduğu söyleniyor. Biz bir iki tane ilgimizi çekeni sizinle paylaşmak istiyoruz. Şimdi bu Kadı Delisi Mehmet Efendi e, Galata civarında yaşıyor. Anladığım kadarıyla bu zatlar yani bu tarafta oturan mensuplar da genelde nasıl İstanbul'da sur içinde bulunanlar, Unkapanı civarındaysa bu tarafta olanlar da yani Galata bölgesinde bulunanlar da genelde Tophane civarında oluyorlar toplu halde arkadaşlar. Ben de hani bunlara böyle Tophane delisi gibi görüyorum. Şimdi ayakkabıcı Mehmet Efendi isminde birisi. Öyle hatırlıyorum. Evet, ayakkabıcı Hacı Mehmet Efendi. Bu Karaköy'deki bu Perşembe Pazarı'nın orada ayakkabıcılık yapan bir insan ve evi de orada. Bunun hanımı hamile ve bir gece akşam hanımı fenalaşıyor, doğurmak üzere ve ebeye ihtiyaç var. Fakat Galata surları o zaman duruyor arkadaşlar. Şu an kalan Galata suru bilmiyorum. Toplam uzunluğu 20 metre tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Hiçbir şey kalmadı yani. Bu Galata surlarının da kapıları kapandığı için İstanbul'un da öyle kapıları kapanıyor. İşte diyoruz ya işte Cibali Kapısı, Yeni Kapı, Silivri Kapı, Mevlana Kapı. Akşam oldu mu bunlar kapatılıyor. Dışarıdan yabancılar gelmesin diye kontrol ediliyor yani. Tabii bu nüfus kontrolüyle de bağlantılı. Gümrükle de bağlantılı. Gümrükler de çünkü bu kapılarda yapılıyor arkadaşlar. Özellikle Edirne Kapı'da yapıldığını hatırlıyorum. Hacı Mehmet Efendi, bu ayakkabıcı Hacı Mehmet Efendi komşusunu gidiyor uyandırıyor. Diyor ki ya diyor benim diyor hanım diyor kötü diyor ebe lazım diyor. Ne yapacağız diyor. Getirebilecekleri ebe de Kasımpaşa'da oturuyor. Kasımpaşa'ya geçmeleri için de kapılar kapalı, geçemezler, yasak yani ve imkansız. Kural olarak imkansız. O kapılardan çıkmaları mümkün değil. Ya bir deneyelim diyorlar, ne yapalım diyorlar. Bunların bildiği bir yer var. Tophane'deki surların Tophane tarafındaki bir bölümünde oyuk olduğunu biliyorlar. O oyuktan diyor gidip diyor o ebeyi alıp getirsek diyorlar. Komşusu vallahi çok riskli bir durum ama diyor ne yapalım yani onu zorlamasıyla mecbur kalıyorlar. Tabii gidiyorlar, giderlerken yolda bunların bir anda o bölgeye yaklaştıkları anda karşılarına bu Kadı Delisi Mehmet Efendi çıkıyor. Bir anda zuhur ediyor karşılarında. Gelin beni takip edin diyor. Şimdi birisi diyor ki ya diyor bu meczup adam diyor bunu diyor takip edersek biz diyor başımızı belaya sokar bu diyor. Öbürü de diyor ki herhalde Hacı Mehmet Efendi diyor ya diyor bunlara diyor yani bunların sözlerinde diyor ters hareket etmek de zarar verebilir bize diyor. Bence itaat edelim biz diyor. İtaatte karar kılıyorlar ve onu takip ediyorlar. Onu takip ederken kapıya geliyorlar. Kapıda tabii ne nöbetçi ne bir şey yani hiçbir şey sanki bunları görmüyor. Yani gözlerine perde inmiş gibi. Bu Kadı Delisi Mehmet Efendi kapıyı açıyor. Bunlar kapıdan normal çıkıyorlar, gidiyorlar. Kasımpaşa'dan ebeyi alıyorlar, geliyorlar, yaklaşıyorlar surlara geriye. Tekrardan kapıyı açıyor. Başka bir kapı bu sefer. Gene giriyorlar içeri, gidiyorlar. Kimse de görmüyor bunları. Eve kadar getiriyor Kadı Delisi bunları. Eve getirdiği zaman diyor ki ayakkabıcı Hacı Mehmet'e, bak diyor bir saat sonra diyor oğlun olacak diyor. Adını diyor Mehmet koy diyor. Bu ayakkabıcı Hacı Mehmet Efendi de oğlunun adını Kasım koymak niyetinde. Yani çok uzun zamandır bunun hayalini kurmuş. Benim Kasım adında bir oğlum olsun diye. Kadı Delisi de ısrarcı yani benim adımı koy diye. Bir saat sonra gerçekten dediği gibi bir oğlu oluyor. O da onun adına Kasım koyuyor. Aradan birkaç gün geçiyor ya da belirli bir zaman geçiyor.
Kadı delisiyle bu Hacı Mehmet Efendi yolda karşılaşıyorlar. Kadı delisi ayağa kalkıyor. Buna biraz fırça kayar gibi. Ben sana ne dedim diyor. Adını diyor niye Mehmet koymadın çocuğun diyor. Niye Kasım koyuyorsun diyor. Kaldır o Kasım ismini diyor. Mehmet koy diyor. Bu böyle zaman geçiyor, tekrar karşılaşıyorlar. Şey değiştirmiyor ismini. Yine çocuğun adını Kasım olarak tutuyor Hacı Mehmet Efendi. Kadı delisiyle tekrar bir araya geldikleri zaman kadı delisi öfkeyle anladığım kadarıyla bunun üzerine gidiyor. Diyor ki bak diyor çocuğun adını diyor değiştir diyor. Kasım'ı kaldır diyor. Mehmet koy diyor. Yoksa diyor tam söyleyeyim size ben kaldırırım diyor. Hatta kaldırdım diyor. Çok enteresan. Yani geçmiş zaman kipi kullanıyor. Bu tabii eve gidiyor Hacı Mehmet Efendi. Yine de çocuğun adını değiştirmiyor. Fakat bir bakıyorlar ki bu söz hikmetli bir söz. Ben kaldırdım demesi adı değiştirmediği için vefatı anlamına geliyormuş. Onların alemi misaldeki temsili bu demek ki. Ve çocuk yatsı namazı vaktinde vefat ediyor. Sebep yokken ortada. Böyle bir hadise yaşanıyor. Arkasından ben size başka bir hikayesini daha anlatacağım kadı delisiyle ilgili. Şimdi bu da enteresan bir durum. Kadı delisi Tophane'de bulunan Karabaş Tekkesi var arkadaşlar. Bu Karabaş Tekkesi'nin Şeyhi Hüseyin Efendi vaaz için Kasımpaşa'ya gitmekte. Dört yol ağzında kadı delisiyle karşı karşıya geliyorlar. Şimdi kadı delisiyle karşı karşıya gelince bu meşayihten olan Hüseyin Efendi bir an aklından bir düşünce geçiriyor. Ya diyor bu diyor meczup deliler diyor. Bunlar diyor acaba diyor namaz falan da kılıyorlar gelip yanımızda. Bunlar cenabet olunca acaba diyor gusül alıyorlar mı ya diyor böyle hani temiz mi yoksa cenabet mi namaz kılıyorlar diye bir an aklından geçiyor böyle bir fikir. Böyle bir fikir geçince de bir anda kadı delisi şeyhe dönüyor. Ve aynen şunları söylüyor. Allah'tan kork. Meczupların ihtilamını ve hamama girmediklerini neylersin? Sana ne diyor yani? Sen kendi ayıbını gör diyor. İşte sen cenabetsin ve sana hulm vaki oldu. Yani temizlenme zarureti. Yani sen ihtilam oldun aslında diyor. Bu keyfiyetle ümmeti Muhammed'e kürsüye çıkıp yani bu durumdayken ümmeti Muhammed'e kürsüye çıkıp Kâle Allah ve Kâle Resulullah demen gerek doğru olur diyor. Yani bu anladığım kadarıyla yani şu an ben Hak'tan Resulullah'tan uzaklaştım. Temizlenip tekrar karşınıza çıkmam gerekli demen gerekiyor demiş olsa gerek. Anlayabildiğim bu benim. Tam manasını tam olarak bilmiyorum. Bu kadar yaklaşabildim anlamına bu kelimeleri. Git var guslet diyor. Yani cünüplükten gusül edip abdest al diyor. Temizlen diyor. O sırada da Şeyh Hüseyin Efendi bunun lafından etkileniyor, merak ediyor. Allah Allah bu bana resmen cenabetsin dedi diyor. Şimdi bunun ağzından da yalan çıkacağını beklemiyor Şeyh Hüseyin Efendi. O sırada tabii avret mahalline bakıyor gizliden. Bir bakıyor ki ihtilam olmuş. Gerçekten de gusül gerekiyor. Yani bu insanların hayatları hikmetli hayatlar. Metafizik hadiselerin cereyan ettiği hayatlar. Bizler sebep sonuçlara baktığımız zaman dünyadaki kanunlara, koyulmuş cebri kanunlara ve çok farklı şeyler görüyoruz bunların hayatlarında. Çok insanlar var arkadaşlar. Her videoda da söylediğim gibi. Şimdi yine zatlardan Kalıcı Seyit Mehmet Efendi var arkadaşlar. Bu kalıcı delisi olarak biliniyor bu da. Bu kalıcı delisi oldukça iri cüsseye sahip ve bütün meczupları da etrafında toplayabilip sohbet edebilen, toplu halde sohbet ettirtebilen bir şeye sahip. Nasıl diyeyim? Bir cazibeye sahip. Zaten iri olması da belki bunda etkili. Fakat daha ziyade fizikten ziyade metafiziğin önde olduğunu düşünüyorum ben burada. Bu Kalıcı Seyit Mehmet Efendi bu da meczup ama meczupların o dönem başı gibi hareket ediyor. Bu zat-ı muhterem yaptığı olay şu. Yerde ne kadar çer çöp varsa bunları topluyor. Hani hatırlıyor musunuz? Geçen programda birisinden bahsetmiştik. Laleli Baba mıydı ismi? Tam ben de hatırlayamadım. O da şey yapıyordu. Yerden bulduğu kağıtları gidiyordu. Duvarlardaki boş oyuklara koyuyordu. Bu insan da ufak tefek ne varsa yerlerde topluyor.
Yani yaprak olur, kurumuş yaprak, kağıt, çöp ne ararsan. Bunları toplamasındaki sebep kendisi yangın çıkmasına sebebiyet verirler diye. Böyle bir hayırda bulunuyor. Ben yine öbür türlü de düşünüyorum geçen söylediğim gibi. Belki de kendi nefsini bu şekilde oyalıyordur diye düşünüyorum. Allah bilir ama temel kendisini söylediği zahire göre hükmedersek yangın çıkmasına engel olmak için bununla uğraştığını söylüyor kendisi. Ve sizler de diyor bırakmayın diyor millete temizlerken. Yangın çıkar diyor. Yapmayın bunu diyor. Genelde konuştuğu kelimeler bundan ibaret. Meczuplarla bir araya gelince ne konuştuğunu biz bilmiyoruz. Ama toplumda çok konuşan insanlar değil bunlar. Konuştuğu zaman da konuştuğu sözler kısa oluyor bu insanların. Ne dediğini anlamak da insanlar tarafından çok zor. Hangi alemden ne anlatmak istiyor bilmiyorsun. Çünkü genelde böyle ortaya havaya konuşur gibi konuşuyorlar. Hani böyle birisini alıp da gel kardeşim oturalım çay içelim muhabbet edelim gibi sohbetleri yok bu insanların. Bunu insanla ilgili enteresan olan noktalardan bir tanesi de şu. Bu kalıcı delisini çok iyi tanıyan bir zat onun devrinde yaşıyor. Onunla bir yakınlığı da var. Tam ne yakınlığı olduğunu hatırlayamıyorum ama bu zatın babası ama yani gözleri görmüyor. Bir gün sokakları süpürün yangın çıkmasın diye bir laf işitiyor. O sırada o kendi oğlu da yanında işte o kalıcı delisini tanıyan. Bunu duyar duymaz bu ama babası diyor ki ya diyor bu diyor kalıcı delisi değil mi diyor bunu o diyor hayatta mı ki diyor. Evet baba diyor hayatta yaşıyor diyor. Ya diyor biz onu diyor 60-70 sene önceden biliyoruz diyor. Babalarımız diyor 95 yaşında diyor vefat etti diyor ki kendisi 75 yaşındaymış bunu konuşan ama babası. Babalarımız diyor 95 yaşında vefat etmesine yani rağmen diyor onlar bile bize diyor onu diyor siyah sakalla görmedik hep aksakallı gördük diyor. Hala yaşıyor mu ya bu insan diyorlar. Ve ondan sonra başka bir hayır ona hayır yapan birisi de söylüyor. Yani 40 senedir yapan birisi de evet diyor hep beyaz aksakallı. Yani yaşlı bir halde arkadaşlar. Hani genç yaşında sakalları beyazlamış birisi değil hep yaşlı. Yani şunu söylüyorlar kaynaklar 120 ile 150 yaş arasında yaşadığını söylüyorlar. O kadar çok yaşamış bu insan. İlgimi çektiği için paylaştım arkadaşlar. Herkesten bahsedemeyiz. Yani herkesten bahsedilse toplasak yani devasa bir belgesel çıkar ortaya. Yani 1000 serilik falan çıkar. Balıkçı Baba diye birisi var. Ondan bahsedeyim kısaca. Bu kişi Abdülcelil isminde birisi. Bu Balıkçı Baba Bitlis vilayetinde dünyaya geliyor. Bir cezbeye tutuluyor. İstanbul'a geliyor. Eyüp Sultan semtine yerleşiyor arkadaşlar. Bunun yaptığı şu. Bu da fakir bir şekilde yaşıyor her meczup gibi. Bu ara sıra şeye iniyor, sahile iniyor. Bakıyor ki balıkçılardan tanıdık var mı yok mu diye işte ya da balığa çıkacak bir balıkçı var mı diye. Gördüğü zaman gidiyor onun teknesine atlıyor. Onunla beraber balığa gidiyor. Bir tane balık tutuyor kendisine. Sadece bir tane. Her seferinde böyle hayatı boyunca. Fakat onun o bir balık tuttuğu balıkçı tekneleri dolup taşıp geliyor. Bereketle geliyor geriye. Hepsinde böyle cereyan etmiş. Dolu dolu gelmişler hep. Yani bunu anlatıyorlar. O yüzden de ismi Balıkçı Baba olarak kalıyor. Denizcilerde hatırı olan bir isim. Eyüp'teymiş mezarlığı arkadaşlar. Eyüp Sultan Mezarlığı'nda anladığım kadarıyla. Yine arkadaşlar Laleli Baba isminde bir zat var. Bu zatın hikayesi uzun. Bayağı uzun. Ben size çok kısaca anlatmak istiyorum bir hikayesini. Laleli Baba, Laleli Camii ile bağlantılı bir isim. Şimdi Laleli Baba'nın bulunduğu, kaldığı yer, Laleli Camii'nin şimdi bulunduğu yer, evi orada yani. Fakat onun bu meskenini padişahın emriyle iskan etmek istiyorlar, alıp cami yapmak için. Fakat bu Laleli Baba burayı vermiyor. Vermesi için tek şart sunuyor ortaya. Diyor ki benim diyor adımı vereceksiniz diyor. Yani Laleli olacak diyor caminin adı. O zaman da padişah 3. Mustafa. Hiddetleniyor, kızıyor yani. Öyle şey mi olurmuş diyor. Yani çünkü camiler biliyorsunuz bu yapan padişahın ismini taşır. O devirde. Ondan sonra 3. Mustafa çok ısrarcı davranınca
Tabii herhalde bayağı bir baskı falan bir şey olunca bu Laleli Baba da meczup bir insan. Kerametvari halleri var. Bir gün bir bakıyor ki 3. Mustafa'nın sabah kalktığı zaman 3. Mustafa bir uyanıyor, bakıyor ki yorganı yatağa dikilmiş. Dışarı çıkamıyor yorgandan. Bu nasıl olur diyor yani. Gece Laleli Baba gizlice Topkapı Sarayı'na giriyor. Hiç kimse görmüyor bunu. Bunlar da bilemezsin ki, duvar muvar dinlemez bunlar. Deler geçerler yani. Gören de olmaz bunları. Sonra bunun Laleli Baba ile alakası olup olmadığına dair tabii ki içeriden konuşmalardan laflar dolanıyor. Laleli Baba'ya tekrar gidiyorlar. Tabii emin olamıyorlar öyle bir şeye. Tekrar gittikleri zaman işte yani gel bu işi halledelim yani ne istiyorsan verelim dercesine. İsmini diyor. Ya isim olmaz, başka bir şey iste. Hayır diyor, benim adımı vereceksiniz diyor bu camiye. Tabii neden böyle diyor, onun hikmetini ben de bilmiyorum. Ondan sonra yine bir sıkıntılar meydana geliyor. 3. Mustafa çok sert çıkıyor buna. Yani yanından falan kovacak derecede sert çıkıyor. Hatta kovuyor bir rivayetle. Ben hatırladım o, diyor mu, hikaye çok uzun. Bunun üzerine Laleli Baba da birkaç gece sonra tekrar geliyor. Onun üzerine bunu yatakta komple iğneliyor. Kefen gibi diyor, yatağa bağlamış. Yataktan bunu gelenler, sabah bunu yatakta bulanlar 3. Mustafa'yı çözemiyorlar yataktan. Bir türlü çözemiyorlar. O zaman jeton düşüyor. Diyorlar ki ya bu Laleli Baba'nın işi herhalde diyorlar. Biz diyor hani gidelim ona. Laleli Baba'ya Laleli demelerinin sebebi de kaynak olarak belirtilen şu. Laleden değil sebep. Saçlarının lale şeklinde lüle lüle ama laleye daha çok benzeyen bir şekilde olmasından dolayı bu ismi vermişler. Böyle söylüyorlarmış bu sebepten dolayı. Bu onun işi olabilir diyorlar. Emin değiller ama gidiyorlar. Yani çünkü gerçekten kerameti var mı yok mu, büyük bir veli mi değil mi, meczup, ama veli olup olmadığına dair bilgileri yok tabii ki. Saray yetkilileri gidiyor, buna bakıyorlar. Yanına gider gitmez de Laleli Baba'nın tam ne dediğini hatırlamasam da diyor, varın gidin padişahın yanıma gelmesine gerek yok diyor, biz onu diyor çözeriz diyor. Yani o zaman onlar anlıyor onun yaptığını. Sıkıntı etmesin ama diyor buraya diyor yapacağı camiye diyor benim ismimi versin diyor. Tekrar aynı şeyi söylüyor. Bu sefer onu çözüyorlar. 3. Mustafa Han gene kızgın bir halde, fakat diyor ki tamam diyor, istediğini verilsin diyor, ismi diyor Laleli Camii olsun. Ve bu şekilde Laleli Camii ismini almış oluyor. Burada ilginç noktalardan birisi de şu. 3. Mustafa şunu söylüyor. Diyor ki bu olaydan sonra, bu işte bir keramet var. Ben 3 cami yaptırdım. Birisini elimden bir deli, ikincisini bir veli, üçüncüsünü de su aldı diyor. Yani 3 cami yaptırmış 3. Mustafa. Fakat üçüne de kendi ismini vermek nasip olmamış. Padişahların içinde bildiğim kadarıyla bu herhalde tek örnek. Bununla ilgili. Ben de yeni öğrendim bunu. İlginç burası. Yani bunda bir keramet, bir hikmet var anlamında söylediğini düşünüyorum arkadaşlar. Bayraktar Mehmet Dede. Şimdi Bayraktar Mehmet Dede Yenikapı civarında oturuyor. Yenikapı deyince arkadaşlar tabii Yenikapı semti falan geliyor aklınıza, tabii ki o bölge, ama yani kapı olarak düşünün biraz da. O kapının civarında oturduklarını düşünün. Yani ben ne zaman bir kapı dersem o kapının yakınında bir yerde, o kapıyla da bağlantısı olan insanlar bunlar. Ve o kapının duvar dibinde bir gün meczuplarla oturuyor. Yanında Ya İmam isminde başka büyük bir zat daha var. Ona da geleceğim biraz sonra. Onun yakın arkadaşı. Bu Bayraktar Mehmet Dede Efendi beraberken bu meczuplarla bu sur dibinde Yeni Kapı'da beraberlerken diyor ki öbür meczuplar ona, toplantı yapar bir halde. Ya diyor Bayraktar Mehmet'e diyor, Mehmet diyor sen diyor git diyor biraz diyor niyazda bulun, yalvar diyorlar. Onlar ileride bekliyorlar, onu gönderiyorlar. Onun nazının geçeceğini düşünüyorlar. Bakın meczup diyoruz ama akılları ne kadar yerinde, hadiseye bakın. Bu Bayraktar Mehmet Dede Efendi yalvarıyor falan. İşte neyse belirli bir müddet sonra geriye dönüyor. Meczuplar soruyor ne oldu diyorlar. Sonuç alamadım diyor. Yani nazım geçmedi Hakk'a karşı diyor. Sen git diyor ne olur diyor bir daha yalvar diyor. Bunlar bir şey görmüşler arkadaşlar.
Bir şey görmüşler. Bunun üzerine Allah'a yalvarıyorlar ama kendilerinden daha iyi gördüklerine inandıkları Bayraktar Mehmet Dede'ye gönderiyor. Gönderirken de tabi uzağa bir yere değil, kendilerine yakın bir yerde işte sur dibine, Yeni Kapı'nın yanındaki duvar diplerine yapıştırıyor. Yani bırakıp dua ettiriyorlar. Onlar da az bir mesafe ileriden onun niyazının sonuçlanmasını bekliyorlar. O dua ediyor işte, yalvarıyor, yakarıyor. O sırada da 3 tane sarhoş geçiyor. 3 sarhoştan bir tanesi de çok böyle, yani çok yaramaz, aşırı yaramaz. Aşırı sataşıyorlar buna. O bir tanesi o kadar ki bunun canını çok sıkıyor. Allah cezanızı versin diye ağzından bela kaçırıveriyor bir anda. Tabii ki bunların ağzından çıkan laflar çok fazla böyle geri dönen laflar olmuyor arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'a nasıl geçen zatlar oluyor genelde bunlar. O sarhoşlardan bir tanesi tam Yeni kapıdan içeri girerken kapının üstündeki o surlardaki tuğlalardan bir tanesi düşüyor, kafasını ölüyor o anda. O anda hayatını kaybediyor. Tabii anlatacağımız meselenin sonunda geleceğimiz bu bir hikmeti, başka bir hikmeti daha var. Sonra işte meczupların yanına tekrar geri dönüyor. Fakat tabii canları sıkkın bu meczupların. Sonradan neden böyle dua ettiklerinin sebebi, hikmeti ortaya çıkıyor. Aradan kısa süre sonra İstanbul'da çok büyük bir tufan meydana geliyor. Bildiğiniz tufan, yani kasırga gibi. Ve bu tufanda öyle yıldırımlar yağmış ki, öyle bir tufan, yani seller, sular götürmüş ortalığı. Cami minareleri alev almış yıldırımlardan. O seviyede. Ki Bayraktar Mehmet Dede Efendi duasında dua ederken, hatta İstanbul'un diyor halkı diyor bunu kaldıramaz ya Rabbi, ne olur diyor, sen diyor lütfet diyor, verme bunu bize anlamında dualar ediyor. Anladığımız kadarıyla tabii ki bu dua geri çevrilmiş. Bayraktar Mehmet Dede Efendi'nin arkadaşı demiştik. Ya İmam da orada, onu gönderenlerden duaya, hatırlarsanız. Bu Ya İmam Hafız Efendi işte bu da meczup bir zat. Buna Sütlice'de bir beyin ismi, yani beyefendi diyelim, kendisinin yalısı falan var Sütlice'de. Bu yalının bir odasını da buna tahsis etmiş. Gel burada kal diye. Sevabına yapmış anladığım kadarıyla. Ona bakmak için yapmış. Ve onu serbest bırakmışlar. İstediğin zaman gir, istediğin zaman çık. Bu şeyde Ya İmam Efendi de istediği zaman giriyormuş. Sonra çıktığı zaman da Yeni Kapı'daki o arkadaşlarının yanına gidiyormuş. İşte biraz önce dediğimiz Mehmet Efendi'nin, Bayraktar Mehmet Dede Efendi'nin yanına gidiyor. Bunlar meçhul, bunlar birbirleriyle çok samimi arkadaşlar ayrıca. Bir gün evine geliyor. Sütlüce'ye geldiği zaman bu Ya İmam Efendi bir bakıyor ki evde bir tuhaf bir durum var. Beyefendi nerede diye soruyor. Oradakilerin hepsinde de bir matem havası. Diyorlar ki beyefendi ölüm döşeğinde, maalesef hiçbir şey yapamıyoruz. Artık yani kurtuluş yok. O devre göre cerrahlar ve tıpçılar da orada hiçbir şey yapamamışlar ve kendi haline bırakmışlar. Artık yapabileceğimiz bir şey yok demişler. Ya İmam Efendi bunu duyunca çok üzülüyor ve bir anda oradan uzaklaşıyor hızlıca. Hızlıca uzaklaşıyor, kimsenin görmediği bir yere geçiyor. Ya odasına geçiyor ya da bahçenin ortasında çeşmenin yanına mı ne bir yere gidiyor yani. Gizli gizli Allah'a yalvarmaya başlıyor. Allah'ım diyor, yıllarca diyor bu insan evine aldı diyor, beni nimetlendirdi diyor, baktı, ihtiyaçlarımı gördü diyor. Benim ona hiçbir faydam olmadı. Eğer diyor hani rızan olursa diyor benim diyor ömrümü al diyor, ona ver diyor, sana yalvarırım diyor. Öyle bir inliyor ki hizmetçilerden bir tanesi bunun inlemesini duyup bu inlemenin peşine düşüp onu görüyor orada. Bu sözleri de o duyup aktarıyor zaten kaynaklara. Tabi bunu duyan Ya İmam Efendi de, onlar sırlarının ortaya çıkmasından üzüntü duyacakları için veli zatlar, bu onu üzüyor. Oldukça üzüyor ama artık yapacak bir şey yok onu. Artık kader orası. Orası kader. Olan ne derseniz arkadaşlar, ertesi sabah Ya İmam Efendi vefat etmiş. Beyefendinin ayağında çok büyük bir şişlik olmuş hastalık olarak, yani şişmiş artık, hani ölecek denen şey. O ayakta şişliği değilmiş, ayağa kalkmış, sıhhati yerine geri gelmiş. Kayıtlarda geçip aktarılan bilgiler bunlar arkadaşlar. Yine Beşiktaş'ta da mesela, yani her yerde var yani bu meczuplardan. İstanbul'un her köşesinde oluyor ki Türkiye'nin de vardır, Anadolu'nun yani Balkanlarda, orada burada da çoktur da biz tabii İstanbul özelinde hareket ediyoruz genellikle şu an. Beşiktaş hani Beşiktaş'ı meczup salih, yani Beşiktaşlı
Meczup Salih diyelim biz bunu. Kadı delisiyle aynı dönemde yaşıyor. Kadı delisiyle aynı dönemde yaşadığından kısaca bir tane menkıbesini anlatacağım. Bunu tanıyanlardan birisi gelip diyor ki Kadı delisi Yenikapı tarafındaydı, hatırlarsanız arkadaşlar. İşte Kasımpaşa, Yenikapı bu aralarda zikzak çiziyor. Diyorlar ki buna, ya diyorlar Kadı delisi şu an dışarıdaki Kadı delisinin öyle bir özelliği de vardı, ben size söylemedim ki. Her meczup gibi bu da bazen işte birçok kıyafetini avret mahalleleri kapalı kalacak şekilde açıp hani üryan gezme özellikleri de var bunların. Diyor ki bu zatı Beşiktaşlı meczup Salih'e, ya Salih diyorlar, Kadı delisi hava çok soğuk bu gece dışarıda ve kalacak yeri de yok, bizim kulağımıza geldi. Senin diyor kalacak yerin de var, ateşin sıcağın da var diyor. Onu diyor alsan diyor, yanına alsan diyor. Gerek yok diyor, onu diyor bu gece zaten içeri alırlar diyor, sıkıntı etmeyin diyor. Gerçekten de bu hikmetli bir söz oluyor ve o gece o vefat ediyor Kadı delisi. Yani ona işaret etmiş. Onun dışında size ne anlatabilirim? Şimdi Dalkavuk Osman Efendi diye birisi var. Bu da anladığım kadarıyla Tophane civarında mı yaşıyor? Öyle olsa gerek. Hikayesi uzun, o yüzden girmeyeceğim arkadaşlar oraya. Ama çok güzel bir tasvir var burada. Biraz önce bir sürü de vardı da size şey yapmak istemedim. Ne kadar güzel, görüyor musunuz? Nereden çekilmiş bu? Şöyle diyeyim. Ya çizilmiş, daha doğrusu tasvir yapılmış. Şöyle diyeyim. Feriköy Mezarlığı civarından karşı taraf gözüküyor. Evet, bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Derviş Osman Baba, bu kimdi? Bu Derviş Osman Baba arkadaşlar, bu tam Şehzade Camisi'nin, işte bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında benim işte çıraklık eserim mi, kalfalık eserim dediği eser Şehzade Camisi, Mimar Sinan'ın ilk büyük camisiydi, öyle hatırlıyorum ben. Şimdi bu eserde tam köşesinde vardır. Burası tam İstanbul'un orta yeridir diye bir not bulunmaktadır ve orada da yeşil bir taş mermer sütun bulunmaktadır. O Mimar Sinan döneminde belli ki konmuş herhalde. İstanbul'un tam ortası olarak şu anda hala o not orada yenilenmiş bir şekilde durmaktadır. Bu İstanbul'un ortası derken de bütün İstanbul'un şu anki değil tabii ki. O zamanki Suriçi İstanbul'un tam ortasına denk gelen yer. Öyle hesaplamışlar. Neyse, burada önemli olan bu Derviş Osman Baba tam bunun karşısındaki büyük bir ağacın kovuğunda yaşarmış. Bir oyuk varmış o ağaçta, o oyuğun içinde yaşarmış. Havalar soğuduğu zaman biraz aşağıda orada Acemi Oğlanlar hamamı var arkadaşlar. O hamam sahibi ona ateş gönderirmiş ısınsın diye, bir şeylerle, kovayla vesaire, neyse artık. Isınsın diye gönderirmiş. Belirli bir süreden sonra da arkadaşlar bu hamam sahibi onu göndermeyi bırakıyor. Ya bırakıyor ya terk ediyor ya unutuyor diyeceğim ama unuttuğuna pek kanaatim gelmiyor. Yaşanan hadise pek ona işaret etmiyor. Sanki kasıtlı vazgeçmiş gibi. Sonra birisi geliyor bir gün yine soğuk bir havada. Bu Derviş Osman Baba'nın yanına geliyor. Ya Osman Baba diyor, sen diyor burada duruyorsun da hava çok soğuk diyor. Üşümüyor musun diyor. O da diyor ki biz diyor soğuğu diyor hamama gönderdik diyor. Yani üşümediğini söylüyor. Hamama gönderdiğini söylüyor. Bu arada da gelen bilgi şu: hamama kim giderse gitsin, giden herkes hamamda o sıcak suyun altında bile, sıcak sudan belki ayrıldıkları anda onca sıcaklığa rağmen üşüyorlar. O kadar üşüyorlar ki hamam sahibi hamamın ortasına ocaklar yapıp közlerden ateşlerle dolduruyor. İçerisi ısınsın diye, bir türlü ısıtamıyorlar. İşte bu da farklı bir keramet. Size o Şehzadebaşı'nın çok böyle güzel tasvir edilmiş resmini gösterip videomuzu burada bitirelim. Çok da harika çizilmiş. Gerçekten oldukça şatafatlı bir görüntü. Ben gerçekten de ilk zamanlarda bu seviyelerde güzel olduğunu düşünüyorum ki şu an bile hala oldukça azametini koruyan ve şu gördüğünüz hemen hemen bütün o taş yapılar durmakta arkadaşlar. Su terazisi bile var bakın ileride. Şu ileride en uçta mesela su terazisidir. Şu parmağımı koyduklarım hepsi duruyorlar. Belki biraz bakıma muhtaçlar tabii ama şimdi bu taraftan bu güzel böyle gözüküyor ama siz bu taraftan karşı tarafa baktığınız zaman dünya başınıza yıkılıyor. Çünkü günümüz eserleriyle karşılaşıyorsunuz.
Ya ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum ki arkadaş. Ya şunları size anlatmaya bile benim salahiyetim yok. Yemin ediyorum. Gerçekten öyle. Bilmiyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Selametle kalın.